Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'nde bu hafta insan olmayan hemşerilerimizin peşinde çıkıyoruz kent turumuza. Buyurun. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Bu hafta daha kalabalık bir ekiple çekiyoruz. Her zaman olduğu gibi kamerada sevgili Yahya Kuriş var. Fakat ne diyelim, görüntü yönetmeni, görüntü asistanı olarak Ulaş Küçükler de aramızda. Görüyorsunuz, daha az karanlıklı bir Ulaş görüyor olmalısınız. En azından beni öyle kandırdılar. Evet, 1 Mayıs'ta yayına giriyoruz. Emekçinin, işçinin bayramında yayına giriyoruz. Bu sene tabii biraz buruk kutluyoruz. Çünkü hem meydanlara gitmekte sıkıntılar var. Bir yandan 3 haftalık bir kapanma süreci. Bunda emeğinden, işinden, gelirinden ayrı kalacak büyük kesimler var. Buna karşın bu yoğun dönemde bile bizim en hayati ihtiyaçlarımızı ve hizmetlerimizi yerine getirecek kahraman bir emekçi ordusunu selamlayarak başlayalım. 1 Mayıs aynı zamanda Bahar Bayramı olarak kutlanıyor birçok yerde. Türkiye'de de zamanında öyle kutlanıyordu. Mersin için en güzel zamanıdır yılın. Hem sıcaklık açısından hem de bir limon kokusu vardır kentin muhtelif yerlerinde. Ve buradan çıkıp birazcık o insan olmayan kişi deniyormuş bir takım dillerde, hayvanlar, bitkiler için kullanılan sıfatıyla. Biraz onları konuşalım istiyorum. Çünkü sadece güzellik katan hemşerilerimizden bahsetmiyoruz. Bunların, bu bitkilerin, ağaçların ekolojiye de çok büyük katkıları var. Buna dair 4 Nisan 2021'de Goodman Project sayfasında bir makale yayınlandı. Tim Radford'un imzasıyla. Bu makale İngiltere'de, Londra'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarını sunuyor ve oranın meşhur Hampstead Heath Parkı'nın ekolojiye olan katkıları hesaplanmış araştırma sonucunda. Buna göre oradaki parkın hektar başına 178 metrik ton karbon depoluyor. Yani bu oran şu açıdan ne kadar önemli olduğunu şuna referans vererek görebiliriz. Yağmur ormanlarında hektar başına bu oran 190 metrik ton. Dolayısıyla yağmur ormanları 190, Londra'nın merkezinde bir park 178, ne kadar kıymetli olduğunu görüyorsunuz. Bunun finansal olarak da hesaplamış, 6,3 milyon dolara tekabül ediyor kent ekonomisine katkısı. Tabii ki sadece bu karbon emisyonundan bahsetmiyoruz. Kuşlara, arılara, böceklere ev sahipliği yapması, gölgelik sunması, bütün bunlar hesaplandığında bu gölgelik alanlar şehir ekonomisine 175 milyon dolarlık bir katkısı olduğunu ortaya koymuş. Tabii bu kentin her yeri aynı oranda adil ve eşit bir şekilde ağaçlandırmıyor. Bunu daha önceki programlarında kent ormanlarından bahsederken konuşmuştuk, hatırlarsanız. Buna yönelik olarak yeni bir haber var. Pittsburgh'u konu alıyor ve Pittsburgh adil ağaçlandırma yatırım planına başlamış. Tekrar ediyorum. Bir yatırım var, ağaçlara yapılacak ve bunun adil yapılması için bir plan hazırlanıyor. Bu plan 10 yılda, önümüzdeki 10 yılda 100 bin ağacın dikilmesini hedefliyor ve bunlar da herhangi bir şekilde dikilmeyecekler. Her sene Gölge Ağaç Komisyonu diye bir komisyon kurulacak ve her sene o sene için ağaçlandırma yapılacak. Öncelikli 10 mahalle, 10 bölge teşhis edilecek ve ağaçlandırmalar oraya yapılacak. Orada proaktif ağaçlandırma deniliyor. Periyodik ağaç bakımları yapılacak, dikilecek ve ağaç dikim eğitimleri verilecekmiş. 2012'de kentsel ağaçlandırma planını 2012'de tamamlamış. Düşünün, şimdi adil ağaçlandırmaya geçen bir stratejik düşünme, politika üretmeden bahsediyoruz. Bir anda Pittsburgh ağaçlandırmaya çalışırken Roma ağaçlarını kurtarmaya çalışıyor. Çünkü Roma'da kentle özdeşleşmiş fıstık çamlarına bir böcek dadanmış. Bu Amerika'dan, Kuzey Amerika'dan gelen bir böcek türü ve 2-3 yılda bu çam ağaçlarının, dadandığı çam ağaçlarının ölmesine sebep oluyormuş. Bununla yönelik olarak bir mücadele başlatılmış. Aslında 2014'te fark edilmiş bu böcekler. 2019'da mücadeleye başlamış fakat pandemi araya girdiği için devam ettirilememiş. Şimdi tekrar gündeme getiriliyor ve 500 bin euroluk bir bütçe ayrılmış bu böceklerle mücadeleye. Ağaçlara dadanan böcekler söz konusu olunca, Roma'da hatırlayınca palmiyelere dadanmış bir takım böcekleri hatırladım.
Mersin'de 2005 yılında fark edilmişti bu. Benim için çok mutlu bir andı. O böcekleri çok sevmiştim. Çünkü ben bu palmiyeleri bir türlü benimseyemedim. Ne yalan söyleyeyim. Yani Mersin'de çok var bu palmiyelerden ama yani gölgesi yok, meyvesi yok, bakımı vinçlerle yapılır, sırtınızı bile dayayamazsınız. Hiçbir anlamı yok gibi gelir bana. Hep sorarım bunu. Neden bu kadar palmiye dikiliyor? Palmiyenin ne şeyi var? Birkaç tane bana mantıklı gelen açıklama yapıldı. Birincisi birazcık böyle egzotik ve turistik bir, hani Miami'yi çağrıştırıyor ya, böyle palmiye görünce tatili düşünüyorsunuz. Bir tatil beldesine, Akdeniz kentine yakıştırılıyor herhalde. Bir diğer açıklama bunun hurma ağacına benzemesi. Hurma ağacı ile olan akrabası. Dolayısıyla birazcık İslami muhafazakar tonlar da içeriyor olabilir. Bir diğeri belediyeler açısından gölgelik olmadığı için çim ekilebiliyor. Çim önemli, biliyorsunuz belediyelerin çim yatırımlarını. En önemlisi de, bence en mantıklısı da, palmiye dediğiniz ağaç deniz manzarasını veya muhtelif manzaralar engel olmuyor. İnce uzun olduğu için balkonunda bir sürü para verip deniz manzarası ya da yeşillik manzarası almış konut sahipleri bundan çok seviyorlar. Arada koskoca çınarlar, eğer büyük ağaçlar olsa manzarasını engelleyecek. Dolayısıyla palmiye bu yüzden de tercih ediliyor sanırım. Fakat ben o yüzden bu palmiyeleri bir türlü anlayamam ve ya bunlar başka böyle gölgelik ağaçlar dikilse derim ama Miami olma iddiası taşır Mersin tabii yerseniz. Ama şu 28 Şubatlı Guardian gazetesinde tam da aradığım haberi buldum. Çünkü Miami palmiyelerinden vazgeçmeye karar vermiş. Şimdi artık bir umut, yani Florida'da, Miami'de yapılınca belki biz de düşünmeye başlarız. 30 yıllık bir plan bağlamında şu anda palmiyeler Miami'nin %55'ini oluşturuyormuş. Bunları %25'e kadar, yani yarı yarıyadan daha fazla indirmesi planlanıyor. Düşünün, 48.900 ağacı var Miami'nin, %55'i palmiye ve bunu 1/4'e indirmeye karar vermişler. Tabii bu hemen sökülecek anlamına gelmiyor. 1000 palmiye kaldırılacakmış ama esas yapılması planlanan bu palmiyelerin yanına daha gölgelik ağaçlar dikilmesi. Çünkü bundaki hedef daha gölgelik ağaçlar yaparak kentin bu ısınmasını, bu ısı adacıklarını engellemek gayesiyle yapılıyor. Meşe ekilmesi planlanıyor. Bakın, karşılaştırmayı, biraz önce yağmur ormanları ile ilgili yaptığım karşılaştırmanın bir benzerini bu sefer meşe ile palmiye arasında yapalım isterseniz. 40 santimetre çapındaki bir meşe yılda yaklaşık 255 kilo karbondioksit emiyor. Yani havayı temizliyor. 9 kilo zehirli ozonu emiyor ve 3 tona yakın da yağmur suyunu depoluyor. Onun akıp gitmesine engel oluyor. Meşeden bahsediyorum. Tekrar ediyorum. 255 kilo karbon, 9 kilo ozon ve 3 tona yakın yağmur suyu. Palmiyeye geldiğinizde aynı çapta bir palmiye söz konusu olduğunda bu sadece 1,2 kilogram karbondioksit, 780 gram ozon ve 300 kilo yağmur suyu. Dolayısıyla bakın, bana inanmıyorsunuz ama Miami'deki araştırmaya inanın. Bu palmiyelerin hiçbirimize bir yararı yok. Palmiyelerden bahsettik. Mersin'in 3. en önemli ağacı İsrail kauçuğu. İsrail kauçuğu deniyor, İskenderun kauçuğu deniyor, farklı isimler var. Müthiş gölgelik ağaçlarıdır. Onun da bir şeyini koyarız buraya, ne kadar müthiş bir gölgeliktir. Karanlığa yakın bir gölgelik. Kuşlar müthiş, ısı farkı müthiştir. Fakat gel gelelim, yine var, yok demeyelim, yadsımayalım ama belediyeler çok da tercih etmezler bunu. Çünkü çimene engel oluyor. Biraz önce palmiyelerde söylediğim gibi, şimdi çimen ekmeyen Park Bahçeler Müdürü'nü fazla yaşatmazlar. Çimen önemli istatistiki açıdan da. Ama daha önemlisi, İsrail kauçuğu ile ilgili olarak park ve bahçelerin haricinde peyzaj birimleri de çok şikayetçidir. Çünkü İsrail kauçuğunun kökleri arsız olduğu için bu beton, kaldırım, parke taşı hepsini söküyor. Şimdi çimensiz, parkesiz, kaldırımsız bir belediye düşünülemeyeceği için, yani her şey olur ama aman kaldırıma, parkeme dokunma mantığıyla bu İsrail kauçukları hak ettikleri teveccühü ne yazık ki göremiyorlar. Oysa daha önce de ilk programlardan birinde bahsetmiştim. Bu gölge mevhumu, şehirlerin gölgeleri çok önemli. Çünkü bu ısı adası, yani asfaltı, betonu müthiş sıcaklığı arttıran bir faktör olduğu için kentler bununla mücadeleye çalışıyorlar. İşte Miami'deki palmiyelerle verdiğim örnekler gibi. Paris
bunun haritasını yapmış durumda. Özellikle 2019'daki büyük yaz sıcağı sırasında bu haritalar çok başvuruldu. Koyuyorum. Bu harita üzerinden işte nerede sebil var, nerede gölge var, nerede daha serin bir müze, kilise var. Bunları görebiliyorsunuz. Dolayısıyla birazcık nefes almak istediğinizde ya da bir yerden bir yere gitmek istediğinizde gölgelik rotaları tercih etmek için haritaya başvurabiliyorsunuz. Tabii ağaçlar böylesine bir şey yaşarken, önem kazanırken bir yandan da garip tehditler altındalar. Bu 21 Nisan'daki Guardian'da bir haber gördüm. İngiltere'nin Surrey bölgesindeki Elmbridge kasabasında bir seri ağaç katili ortaya çıkmış. Yani inanılır gibi değil, bir tam teşhis edilemeyen bir kişinin geceleri ağaçları bir elektrikli testereyle kestiğini görmüşler. Böyle bir korku filmi gibi. Kim yapıyor, neden yapıyor bilinmiyor ama 50'ye yakın ağaç kesilmiş böyle. Küçücük kasabada herkes herkesten şüphelenmeye başlamış. Büyük işte tartışmalar, büyük soruşturmalar devam ediyor. Yani bir yandan da belediyeye bunların tanesi 100 sterline kaldırılıyormuş. Şimdiden 5000 sterlinlik bir maliyet getirmiş. Buna dair Facebook grupları oluşturmuş. Dolayısıyla seri ağaç katilleri türüyor. İngiltere'deki seri ağaç katilini bir yana bırakırsak bambaşka bir sebepten dolayı ağaçların kesildiğini de okuduk geçen hafta. Hindistan'da biliyorsunuz bu Covid-19 salgını müthiş pik yaptı. İnanılmaz boyutlarda. Günlük vaka sayısı 300 bini geçti. Ölü sayısı 3000'lere yaklaştı. 2711'di salı sayısı. Dolayısıyla müthiş bir kriz. Artık bir tsunami'den bahsediliyor. Hastanelerde yer yok. Hastanelerin oksijeni yok. Çok vahim bir tablo. Fakat olayın bir de hiç düşünün bizim aklımıza gelmeyecek bir boyutu var. Krematoryumlar yetişemez hale gelmiş. Krematoryumlara ek şeyler yapılmaya başlamış. Ölü yakma yerleri yapılmaya başlamış. Ve halktan, ağaçlardan, odunlardan toplayıp destek olmaları çağrısı yapılmış. Yani insanlar şehirlerde ağaçlardan, dallardan getirip oradaki ölü yakma törenlerine destek vermeleri isteniyormuş. 20 saat beklenebiliyormuş yakınınızı yakmak için. Müthiş bir şey var, izdiham var. Bu Covid-19'un krizinin bambaşka boyutlarını sık sık konuştuk ama bir böyle boyutu olduğunu da üzülerek fark ettim, paylaşmak istedim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçe Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'nın bir haberi var. İstanbul Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı ile birlikte arı evleri projesine başlamışlar. Bu arı kovanından bahsetmiyoruz. Arı evleri Atatürk Kent Ormanı'nda ve Kemerburgaz Kent Ormanı'na koyulmuş. Görselini koyuyorum buraya. İşte ağaçların, meyve ağaçlarının ya da narin çiçeklerin tozlaşması açısından çok önemli bir rolü var. Belediye de bu ağaç evleriyle buna destek veriyor. Hollanda bu işi çok ileri boyutlara taşımış. Çünkü Hollanda, bilenler biliyordur belki, arıcılıkla, balla ilgisi olanlar, dünyanın en büyük ikinci bal ihracatçısı. Amerika'dan sonra o küçücük ülke dünyanın balını sunuyor. Dolayısıyla da o hepimizin bildiği arıların yok olmasına karşı çok önemli bir süreç başlattı. Bu azalan arılara karşı büyük programlar, planlar yapıyor. Bunun bir parçasında kentlerde de kentler de bu sürece destek olmaya çalışıyorlar. Amsterdam mesela bu arı dostu inisiyatifleri başlamış. Yine arı otelleri, bu İstanbul'da gördüğümüz gibi arı otelleri yapılıyor. Veya yine çimenlerden bahsediyoruz. Çimenler yerine arıların beslenebileceği, hoşlanabileceği çiçeklerin ekimine başvuruyor. Utrecht'te otobüs duraklarının üzerinde bu çiçekler ekiliyor ki yeşillikler oluşsun. Başka bir şey de Deborah Post adlı bir kişi arı otobanlarını savunuyor. Yani arıların rahatlıkla beslenebileceği, o polen toplayabilecekleri şeritler, çiçek şeritleri oluşturması düşünülüyor. Bu Amsterdam'da böyle, bunun daha da ileri bir boyutu Costa Rica'da. Costa Rica'nın Curridabat banliyösünde bitkiler, arılar hemşeri ilan edilmiş, yurttaş ilan edilmiş ve onların bütün bu kentin planlaması, altyapı planlaması yapılırken onların da ihtiyaçları, onların için gereklilikler de göz önünde bulunduruluyor. Biyokoridorlar oluşturuluyor bütün Costa Rica'da ama özellikle Curridabat'ta. Öyle ki Costa Rica şu anda enerji ihtiyacının %98'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından almış. 2050'de de tümüyle karbon emisyonunu yok etmiş bir kent olmayı, bir ülke olmayı hedefliyor Costa Rica. Dolayısıyla yeşil alanlar demişken bir yayınla ve konuyla ilgili bir haberle bitirelim. Solfa Sol gazetesine artık biliyorsunuz insanın
Ankaralı olmak isteğinin önemli faktörlerinden biri Ayrancım Gazetesi ve Solfa Sol Gazetesi. 100. sayısı yaklaşıyor. 98. sayısında sevgili Bülent Batuman'ın editörlüğünde bir dosya hazırlamışlar. Postmodern Ankara diye. Biliyorsunuz Ankara biraz Cumhuriyet döneminde modernizmin de sembolü, vitrini sayılır. Bülent Batuman bu modern Ankara'nın postmodern hallerini de vurguluyor. Çok ilginç makaleler var ama sizlerle paylaşmak istediğim makale sevgili Deniz Altay Baykan'ın Plan d'Angora, yani o Ankara planlanırken hatırlarsanız Mersin'de olduğu gibi Henry Jansen'in planı kazanıyor. Fakat Yosli'nin planı ikincilik alıyor. O fazla bilinmez. Meğersem Eylül ayında bir sergi yapılmış bu Ankara'nın Yosli tarafından yapılan planı ile ilgili, fakat pandemi ona da engel olmuş, kitapçık çıkamamış. Küçük bir yazıda Yosli planının ana hatlarını gösteriyor ve anlıyoruz ki aslında Yosli müthiş yeşil, şu anda çok tartışılan bu yeşil altyapıyı, yeşil alanları çok önemseyen bir plan yapmış ve Ankara bambaşka bir yer olacakmış. Tabii ne kadar uyulur, hani plan yapılır ama hayata geçirilir mi? O her zaman bir tartışma konusudur. Ama Solfa Sol'un bu dosyasını, yani derginin kendisini ve Bülent'in bu dosyasını da şiddetle tavsiye ediyorum. Ve burada müsaadenizi isteyelim. Her hafta olduğu gibi Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteği ve Mekanda Adalet Derneği ile işbirliği içinde hazırladığımız haftalık kent turumuz burada son buluyor. Yahya Kuruş, Ulaş Küçükler ve Ulaş Bayraktar olarak hazırladık. Nesime Karateke bunun kurgusunu yapacak. Birgül İmece altyazıları yazacak. Ada Bayraktar, Veliz Yılmaz ve Mithat Fabian Sözmen de İngilizceye çevirecek. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.